Merhaba arkadaşlar, Güleyla kanalına yeniden hoş geldiniz. Jesse'nin kafasını örmüştük ve geri kalan işlemlerimiz kalmıştı. Bu videomuzda da onlara devam edeceğiz. Siyah ipimin şöyle 2 katını aldım, incelttim. Siyah amigurumi ipimi şöyle uzunca iğneme taktım. Gözün üst kısmına şöyle bir siyahlık yapacağız arkadaşlar. Şuradan çıktım. Şu beyazına kadar uzatmıyorum, şuraya kadar. Aynı hizadaki sık iğneye kadar geldim. Tam ortadan çıktım bakın. Tekrar aynı yerden giriyorum. Diğer göze geçiyorum. Yine aynı hizadan gireceğim. Şöyle sık iğneleri kaldırdığınızda o düzelir arkadaşlar. Kirpiği yok, sadece şuralarında bir siyahlık var. O yüzden ben de aynı şeyi yaptım. Bu siyahı bırakıyorum çünkü ağızda tekrar kullanacağım. Kopartmadan bıraktım. Şimdi arkadaşlar kulak için gözün beyazının olduğu yerden, yani bittiği yerden 1, 2, 3, 4 sık iğne sonrasına şuraya iğnemi taktım. Şu siyahı bitirdiğimiz noktadan bir alt sırada bakın, dikkat ederseniz yukarıdan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıranın altında iğnemi buraya taktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra sayıyorum. Şu ikisinin arasına kulağı yapacağım. Kulakların simetrisine dikkat edin. Ön taraftan baktığınızda düzgün olacak şekilde yapalım. İğnemi çıkartıyorum. Üç ya da 4 kez girip çıkacağım aynı yerden. Bu kulağı biliyorsunuz artık, ben hep bunu kullanıyorum. Size bunun tarifini birkaç yıl önce vermiştim. Sıkıcı 3 kez geçtim arkadaşlar. Bunun kulakları, Jesse'nin kulakları biraz kepçe gibi. Yine de şöyle kendi gözümün zevkine göre yapacağım. Bir tane sık iğne yaptım. Şöyle 2. 3 tane sık iğne yaptım. Tığımın başını doluyorum. 4 tane falan ikili trabzan yapacağım. 2 kere de çekiyoruz. Birinci ikili trabzanımı yaptım. Şöyle ikinci, üçüncü ve dördüncüyü yaptım. Bir tane daha yapacağım arkadaşlar. İkili trabzanı 5 tane. Çünkü onun kulakları kepçe gibi olduğu için üst kısmı biraz büyük olsun istedim. Normalde eşit bırakıyorum biliyorsunuz. Bir tane sık iğne yapıyorum. Uç kısmı yuvarlatmak için. Sıkıştırarak. Ve bu kulağı bitiriyorum. Bu sağ kulağını da aynı burada gösterdiğim şekilde yapalım. Ondan sonra ağız kısmımızı yapalım arkadaşlar. Ben daha önce kaş ve ağız yapıp ondan sonra videosunu çekmiştim ama daha sonradan hoşuma gitmedi. Değiştirdiğim için bu son şeklini tekrar size çekiyorum. Şimdi şu gözün hemen hizasındaki sık iğneden 1-2 sıra üstünden ipimizi çıkartıyoruz ve kahverengi kullanıyorum. Buradan çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne sonra aynı hizadan giriyorum. Şöyle 2 sık iğne çaprazından yukarıdan çıkıyorum arkadaşlar. İpimi de şöyle iğnemin arkasına atıyorum. Buradan çıktığım yerden tekrar gireceğim. Şöyle arkadan bir yerden çık. Ben bunu koyacağım yer, siz daha iyi noktada olacaksınız. Aşağıdan çıkabilirsiniz. Yani boyuna henüz dikmemiş olacağınız için aşağıdan çıkartabilirsiniz ipinizi. Evet, kaşları bu şekilde yapacağız. Aynı şekilde bu kaşı da. Ağzımızı da şimdi ben size tekrar yapacağım. Şimdi şöyle bir sütlü kahve gibi bir rengim var. Bunu kullanacağım. Bu tarz bir renk kullanabilirsiniz. Farklı bir renk de kullanabilirsiniz. Saçıyla aynı renk de yapabilirsiniz.
Şuradan 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne sayıp tekrar giriyorum arkadaşlar. Şimdi şuradan girip 2 sıra alttan tam ortadan çıktım. Şöyle tekrar bir sık iğne yanından da tutturacağım. Sağ ve sol olarak. Ağzın şeklini düzgün verebilmek için. Buradan çıktım. Tekrar aynı yerden girip ortanın bir sağ tarafına da tekrar tutturacağım. Şöyle bir küçük bir çerçeve yaptım. Daha sonra saracağım. Şimdilik iğnemi burada bırakıyorum. Siyah ipliğimi taktım. 2 kat incelttim arkadaşlar. Kalın olarak kullanmayın. Şuradan orta kısmını şöyle siyahla dolduruyorum. Yukarı köşeden çıkıp orada bırakacağım arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimle de köşeden, siyahın dibinden beyaz ipimi çıkartacağım. Şöyle beyazı çıktığım yerin dibine çok yakın bir yerden çıkmaya çalışıyorum. Şuraya da düzgünce yine 2 sıra yapalım arkadaşlar. Düzgün dursun. Şimdi şu siyahla çerçevenin kenarından iniyorum şuraya. Tekrar şu köşenin, diğer köşenin olduğu yerden çıkacağım. Evet, şöyle bir şey oldu. Dudak biraz renksiz çünkü şeyde de resminde de böyle renksiz bir renk. İğnemizin arkasıyla çerçeveyi düzgün bir şekilde bir sıra dolayacağız arkadaşlar. Burada tutturduğumuz yerler şunlar var ya, 3 tane. Onların da şöyle içinden geçerek yapın arkadaşlar. Altından geçin. Orada boşluklar kalmasın.
Şimdi burada bitirdim. Ben arkadan çıkıyorum ama siz boynun alt kısmından, şuradaki boşluktan çıkın arkadaşlar. Ben kafayı diktiğim için arkadan çıkıyorum. Onları orada gizleyip düğümleyeceğim. Dediğim gibi yani kafayı dikmeden önce ben yapmıştım başlarını ve ağzını, fakat videoda çekmiştim ama hoşuma gitmedi. Yani içime de sinmeyince öyle yayınlamak istemedim, değiştirdim. Bu son haliyle siz göreceksiniz. Oraları çıkartacağım. Şöyle yaptım. Baktığım zaman bilmiyorum, ben daha çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Şimdi 20 tanesini arkadaşlar, saçların 20 tanesini, ön tarafa gelecek olanları şöyle ölçtüğüm zaman 46 santim olarak ayarladım. Yani saçların ön kısmına gelecek olanlar bunlar. Arkada da 16 tane kalacak. Onları da 42-43 santim civarında yaparsak yeterli olacaktır. Birkaç santim daha kısa. Şöyle baktığımız zaman şöyle bakın, 42 santim olarak ayarlamışım. Tabii göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Önlerin birkaç santim uzun olması gerekiyor. Çünkü şöyle arkaya doğru gittiği zaman kısalıyor. Ondan dolayı bu şekilde ayarlayalım saçlı iplerimizi. Ondan sonra ben size nasıl birleştireceğimizi, nereye takacağımızı göstereceğim. Evet, şöyle 20 tane uzun, 16 tane de kısa saç olarak kestim. 1,7 ince uçlu tığımla yapacağım. Ama fark etmez, yani normal tığınızla da yapabilirsiniz. Şimdi şuradan başlayacağım. Şu ön kısma uzunları takacağız arkadaşlar. Şuradan başlıyorum. Tam kulağın hizasına denk geliyor. Şimdi saçı şöyle ortalıyoruz. Şu şekilde şöyle ortalıyoruz. Yan sık iğneden şöyle giriyorum yan olarak. Şöyle çektim bakın ucunu. Ucunu tutuyorum. Bir sonraki sık iğneden yan çıkıyorum. Bu ilmeğin içinden geçiriyorum tığımın başını. Şöyle diğer ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirir gibi geçirip şu elimle şunu burada sıkıştırıyorum. Buradaki ip saçımı da şöyle çektiğim zaman o orada sıkışıyor. Bu şekilde birbirinin dibine ekleyerek saçlarımızı takacağız. Bakın tekrar gösteriyorum. İlmeğin içine tığımın kafasını soktum. Diğer ipi aldım. İlmeğin içinden geçirdim. Şurada parmağımla sıkıştırıyorum. Bir önce takmış olduğum saçı da çekip sıkıştırıyorum. Bu şekilde ekeceğiz. Sadece şuraya arkadaşlar. Şu birinci sıraya, renkli olan yerin birinci sırasına, diğer kısımları ekmeyeceğiz. Şimdi uzun olan saçlarımı bitirdim. Burada bir kez kilitliyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, şu ilmeğin içinden en son taktığınız saçı geçirip şurada bir kez kilitleyelim. Ondan sonra tekrar takalım. Şimdi bunlar birbirinin köküne eklendiği için bir yerden kaçırırsanız hepsi sökülür. O yüzden 10-15 tane taktığım zaman ben hep bu şekilde kilitliyorum. Zaten 20 tane olduğu için hepsini taktım ve burada kilitledim. Şimdi tekrar devam ediyorum arkadaki kısa olan saçlarıma. Aynı yöntemle birbirine köküne ekleyerek hepsini takacağım. Bunu tam ortadan ayırıp öreceğiz saçlarımızı. Şimdilik örelim. Eğer düzgün olmazsa kafayı diktikten sonra tekrar düzeltiriz.
Yani şapkası olacağı için bence bu kadar saç yeterli. Tekrar bir üst sıradan falan takmaya gerek yok diye düşündüm. Böyle çok tatlı oldu. Şimdi kafamızı birleştirelim. Önce elyaflarla ilgili işlemler yapılırken formu bozuluyor. O yüzden şu boşalmış ve bozulmuş olan yerlere elyaflarımızı tekrar düzenli bir şekilde itelim. Elyaflarımı tekrar koyacağım. Şimdi şu ortayı biraz açıyorum. Yani nasıl bir aparat koyacaksanız aparatın uzunluğuna göre ortayı hazırlayın, tam ortanızı. Ben yine mandal kullanacağım. Şöyle kırık mandal, biliyorsunuz. Şerif Udi'de göstermiştim. Nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle dikin arkadaşlar. Yöntem çok önemli değil. Önemli olan sağlam dikilmesi. Şimdi ben şöyle dikiyorum. Şerif Udi'de de göstermiştim. Şu ilk sırayı şöyle yandan alıyorum kafayı. Şu şekilde. Şuradaki sık iğneleri de tek tek giriyorum. Boyundakileri. Böyle içten dışa doğru girdim. Şurada çıkmış olduğum yerden tekrar giriyorum. Ben böyle dikeceğim ama dediğim gibi nasıl kolayınıza gidiyorsa o şekilde dikin. Sık iğne sık iğneye ucuca da dikebilirsiniz. Başladığım noktaya kadar dikeceğim. Şurada bitireceğim. Saçı tekrar düzelteceğiz dediğim gibi ama önce şu yakayı beyaz ip takıp şu iç kısmını birbiriyle şöyle eşitleyeceğiz, dikeceğiz arkadaşlar. Şöyle ince bir beyaz ip taktım. Yakanın kıvrım yerine kadar dikeceğiz sadece. Şu flo yaptığımız yere kadar. Şimdi şu yakanın ucu kalkıyor diye arkadaşlar şuradan o yakayı da teyelleyeceğim. Şurası sanırım. Sarının üzerine bakın dikiyorum bunu da. Şöyle sadece uç kısmını. Şöyle arkada bir yerde düğüm atın. Yakanın duruşu zaten aynı şekilde. Arkadaşlar saçları yapacağım. Tekrar düzelttim. Düzelteceğiz. Şuradan kulağın arkasındaki sık iğnenin olduğu yerden saçları böldüm. Yani eşit parçalara, 3 eşit parçaya böleceğimiz için. Burası arka tarafı. Şimdi önce arka tarafı şöyle saçımın renginden iğneme taktım. Şuradan önce bir iğnemi çıkartayım. Kulağın altındaki sıradan üst kısmı düzeltiyorum.
Buraya sabitliyorum. Durması için yapıyorum arkadaşlar. Direkt örüp bitirebilirsiniz ama örgüsü hiç açılmayacağı için, çünkü uyarlaması o şekilde, yani onun da saçı hiç açılmıyor biliyorsunuz. Şöyle düzgün durması için. Şimdi saçı ortadan ikiye ayıralım. Tam şu burun hizasından. Şöyle ön kısmını şu şekilde değil de şu kısmını şöyle yukarı doğru kaldırarak şuradan götüreceğim. Şöyle. Bunu da buraya tutturuyorum. Ve şuraya tutturacağım. Şöyle bakın. Böyle düzgün duracaktır. Şapkayı da takıp çıkaracağınız için. Şimdi burada bir düzeltip artık öreceğiz. Şimdi iple bağlayın ya da şöyle lastiğiniz varsa lastikle takabilirsiniz. Onun küçük bir fiyongu var. Onu da öreceğiz arkadaşlar. Sarı fiyongu örüp buraya takacağız. Ay çok tatlı oldu. Bilmiyorum. Şimdi biraz karanlığa kaldı. Bu çekimim gece çekimi yapıyorum arkadaşlar. Ramazana girdiğimiz için iftardan sonra yapıyorum. Yetiştiremedim Ramazan'dan önce. O yüzden, ama ışık yeterli zannediyorum. Gözüküyor en azından. Şurayı artık makasla keserek düzeltelim uçlarını. Şu yanaklarına şöyle hafif bir makyaj dokunduracağım. Şöyle hafif bir allık yapacağım. Saçlarıyla biraz yakın bir ton olsun istedim. Şöyle biraz alıyorum, fazlalığı çok dağılmasın diye. Bu kafayı çok uğraştım arkadaşlar. Bu kafayı tam burnunu ve yanaklarını falan tam oturtabilmek için bakın çok fazla çalışma yaptım. Saçlar için de öyle. Şunlar son artık demolar. Burada saçları ikiye bölüp her tarafına taktım. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. İlk demom şuydu bakın. Yani tasarım bir günde oluşmuyor arkadaşlar. Bazı şeyleri bir günde oluşturamıyorsunuz. Şu kafayı yapabilmek için daha da birkaç tane daha var. Küçük oldu, küçük oldu, işte dar oldu, çenesi olmadı falan derken böyle kocaman bir sürü kafalarım var. Bir günde tasarımı örüp yapıp yayınlamıyoruz. Yani bunun bir emek süreci var. Hakikaten bir uğraşı var. Daha sonra videosunu çekiyorsunuz. Daha sonra editliyorsunuz. Editledikten sonra YouTube'a yükleyip yayınlıyorsunuz. Bunun karşılığı sadece sizin beğen butonuna basmanız kalıyor. Bunları özellikle gösteriyorum. Hani hemen örüp yayınlıyormuşuz gibi düşünüyor bazı arkadaşlar, ama şunun bir emek içerdiğini bakın. Kaç tane kafa harcadım şu şekilde. Ondan sonra tasarım oluşuyor.
Bu emeğin karşılığı da sizden sadece bir beğeni bekliyoruz ya da paylaşım bekliyoruz. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Yeterince beğen almıyorum. O yüzden üzülüyorum. Yine de hepinizin tabii ki emeğinize sağlık. Destekleyen tüm arkadaşlarıma da canı gönülden teşekkür ediyorum. Şimdi cesimizi bitirdik. Şapkasını yapacağız. Bir de küçük kurdalesi var. Şimdi basitçe bir fiyonk yapacağım. Şöyle uzun bırakalım arkadaşlar. Şu ucu biraz. Şu kadar falan uzun bırakalım. 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektim. 4 tane sık iğne yapıyorum üzerine. 1, 2, 3 ve 4. Şu ipi de götüreceğim uç kısmından örerken. O yüzden şöyle tığımın üstüne attım. Bir tane zincir çektim. Geri dönüyorum. 4 tane ilmek alıyorum. Örmeden bırakacağım. Şöyle 1 örmüyorum. Sadece ilmek alıyorum. 2 3 ve 4. Bunların hepsini bir kere de çekiyorum. Ve şöyle birleştirdim. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Şu tam ortaya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 aynı yere. 2 3 ve 4. Bir zincir çekip geri dönüp 4 tane sık iğnemi örüyorum ve bitiriyorum. Şöyle bunu da uzunca bırakıyorum ipi. Bunu da şöyle ortaya çekeceğim arkadaşlar. İpimi. Şöyle büzülürse düzeltin. Şu ipimi de aynı şekilde tam ortaya çekeceğim. Şöyle küçücük bir fiyonk yaptık. Bunu saçına bağlayacağız. Sıkıca bağlıyorum ve şöyle birazcık uç bırakıp kesiyorum. Fiyonkumuzu da yaptık ve bu şekilde resimimizin son şekli bu şekilde. Şimdi şapka için video çekmeyeceğim büyük ihtimalle. Çünkü çekmeyi düşünmüyorum. Çok basit olduğu için. O yüzden şapkanın sayılarını şuraya yazacağım size arkadaşlar. Şu yan tarafa yazacağım. Oradan örebilirsiniz. Sihirli halka ile başlıyoruz. Bir sıra çift yaptıktan sonra bir tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift yapıp düz bir şekilde de artırmaları yapabilirsiniz. Ya da cesinin kafasında başladığımız gibi çift sayıları ilkinde yarıya indirerek de yapabilirsiniz. Ben o şekilde buraya yukarıya sayılarını yazıyorum. Kafayı büyüttükten sonra aynı parçadan 2 tane örüyorsunuz. Bu üst parçadan 2 tane örüyorsunuz. İkisini birleştirerek Şerif Woody'nin şapkasında yöntemi görebilirsiniz. Üst kısmı orayı izleyin. Eğer Şerif Woody'yi ördüyseniz zaten hemen anlarsınız. Ama Şerif Woody'yi örmediyseniz ya da örmeyecekseniz onun şapkasını nasıl yaptığımıza bakın. 2 parça örüp 2 parçayı birleştirdikten sonra sık iğne oluşturup yan taraftan devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 7 sıra 42 tane sık iğneyi örüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bir tek bir çift bir sıra artırma yaptıktan sonra 2 sıra tüm sık iğnelerimizi örüyoruz. Bir sıra 3 tek bir çift olarak örüyoruz. 3 tek bir çift bir sıra yaptıktan sonra üst sırayı bir sıra yapıp ondan sonra bitiriyoruz. Şu kenarlarını zaten iğneyle yapacaksınız. Şurayı biliyorsunuz Şerif Woody'nin şapkasında var, izleyebilirsiniz. Kaydırarak yapıyoruz. Şapkamız bu şekilde. Buna video çekmeyeceğim. Dediğim gibi sayılarını şuraya yazıyorum takip ederek. Oradan örebiliriz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Tabii ki öncelikle ne yapıyoruz? Kendimizi alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim benimle birlikte ördüğünüz için. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.